Abdülkadir Geylani Hazretleri El Fethur Rabbani, Alemlerin Anahtarı. 14. Sohbet. Velilerin özellikleri. Ey cemaat! Allah Celle Celaluhu ile alışveriş yaparsanız, ekinleriniz bereketlenir, nehirleriniz taşar, ağaçlarınız yapraklanır, dallar ve meyveler biter. İyiliği emredin, kötülüklerden sakınınız. Allah'ın dinine yardım ediniz. Onun yolunda gerekirse dostlarınıza düşman olunuz. Hayırda Allah Celle Celaluhu ile dost olanın halvet ve celvette, genişlikte ve sıkıntıda, darlıkta ve rahatlıkta dostluğu devam eder. İhtiyaçlarınızı kullardan değil, aziz ve celil olan Allah'tan isteyin. Mutlaka insanlardan istemeniz gerekiyorsa, kalplerinizle Allah'ın huzuruna girin, şüphesiz ki O, size nerelerden isteyeceğinizi ilham eder. İstekleriniz verilse de, verilmese de bunu insanlardan değil, Allah'tan bilin. Allah'ın veli kulları, rızık dertlerini kalplerinden çıkarmışlardır. Onlar, rızıkların ezelde ve belirli zamanlarda takdir edildiğini bilirler. Sultanlarının kapısının önünü vatan edinmişlerdir. Allah'ın fazlı, yakınlığı ve ilmiyle her şeyden müstağni olurlar. Bu haller kendisinde gerçekleşen veliler, halkın kıblesi, Allah'ın huzuruna girmede insanlara sözcü olurlar. İnsanların kalp ellerinden tutarak Hakk'a götürür ve Hakk'ın onlara kabul ve rıza elbiselerini giydirmesini de ısrarla isterler. Allah'ın Celle Celaluhu veli kullarından biri rahmetullahi aleyh şöyle dedi: Kulluğu tam gerçekleşen Allah dostları Allah'tan ne dünya ne de ahireti isterler. Onlar Allah'tan kendisini isterler, başkasını değil. Ey Allah'ım! Bütün insanları kapına yönelt. Bu benim senden ebedi isteğimdir. Bütün işler senin elindedir. Bu benim sevap kazanacağım genel bir duadır. Allah Celle Celaluhu kullarında dilediği şeyleri yapar. Kalp sağlam olursa mahlukata karşı rahmet ve şefkatle dolar. Allah'ın veli kullarından biri rahmetullahi aleyh şöyle dedi: Hayır işleyen çoktur fakat günahları terk eden ancak sadıklardır. Sıddık kişi büyük ve küçük bütün günahları terk eder ve şehvetleri terk etmek suretiyle verasına dikkat eder. Sonra da müşterek mübahı terk ederek mutlak helali ister. Sıddık kişiler gece ve gündüzlerinin çoğunu Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetle geçirirler. Halkın örf ve adetlerini yırtarak alışkanlıklarını bertaraf ederler. Sıddık kişi hiç ummadığı yerden rızıklanır, kendisine verilir ve verileni almakla emrolunurlar. Aynı zamanda eşya onlara halis ve safi hale getirilir. Çünkü o dünyalıklardan mahrum edilmiş, ihtiyaçları gönlünde kırılmış ve kırılan bütün bu ihtiyaçlarına sabır göstermiştir. Bütün hallerde istekleri geri çevrildi. Dua ediyordu, duasına icabet edilmiyor, istekte bulunuyor, istekleri verilmiyordu. Şikayette bulunuyor, şikayet ettiği şeyler daha da artıyor. Rahatlık istiyor, rahatlık bulamıyordu. Takvalı oluyor, bir türlü çıkış kapısı bulamıyordu. Amellerinde ihlaslı oluyor fakat bir türlü Allah'a Celle Celaluhu yakınlık bulamıyordu. Sanki o mümin ve muvahhid olmayan kişi muamelesi görüyor ama bütün olanlara rağmen o olayları sabırla ve sükunetle karşılıyordu. Çünkü
O, sabrın, kalbi için ilaç, berraklığı ve Allah Celle Celaluhu'ya yakınlığı için bir sebep olduğunu, bu imtihanlardan sonra da hayrın geleceğini ve müminin münafıktan, muvahhidin müşrikten, samiminin riyakardan, kahramanın korkaktan, duranın hareket edenden, sabredenin sabırsızdan, haklının haksızdan, doğrunun yalancıdan, sevenin kim besleyenden, dinin emirlerine uyanın uymayandan ayrılacağını biliyordu. Allah'ın veli kullarından birinin şu sözlerine kulak ver. Dünyada yarası tedavi edilen, ilaçlarının acısına sabreden ve belaların yok olmasını ümit eden kişi gibi ol. Bütün belaların ve hastalıkların kaynağı, senin mahlukatı ortak kılman ve zararda faydada, vermede ve engellemede onların pay sahibi olduğunu görmendir. Bütün dertlerden kurtulman ve belaların yok olması, kalbinden mahlukatı çıkarman, kaza ve kader anında kararlı olman, insanlara başkan olma sevdasından ve onlara büyüklük taslamaktan vazgeçerek kalbini her türlü şeylerden soyutlayıp sırrını saflaştırman ve bütün gayretini Rabbin için tahsis etmenle olur. Bu durumlar sende gerçekleşirse işte o zaman kalbin yükselir ve nebilerin, resullerin, şehitlerin, salihlerin ve mukarreb meleklerin saflarına katılırsın. Bu durum sende devam ettiği sürece büyüklük, azamet ve yükseklik kazanır, ilerlersin. Velayet derecesine yükselirsin ve sana verilmemesi emredilen şeyler sana verilir. Velayetten sana verilenler verilir, senin nasibin olarak verilen şeyler verilir. Mahrum kişi bu sözleri duymaktan, ona iman etmek ve bu vasıflara sahip zatlara hürmet etmekten nasipsiz olan kişidir. Ey geçim derdiyle meşgul olan kişiler! Geçim zenginliği, bütün kârlar ve ahiret kazancı benim yanımdadır. Ben bazen münadi, bazen simsar, bazen de senin bir başka malın olurum. Her şeye hakkını veririm. Ahiretle ilgili bir şey elime geçerse, onu yalnız başıma yemem. Çünkü değerli kimse yalnız başına yemez. Allah'ın Celle Celaluhu cömertliğine muttali olan kişide cimrilikten eser göremezsin. Marifet ehline göre Allah'ın dışındaki her şey değersizdir. Cimrilik nefisten kaynaklanır. Arif'in nefsi ise diğer insanların nefislerine göre ölüm mesabesindedir. Çünkü o Allah'ın vaadiyle huzur ve sükûna ermiş, Allah'ın tehditlerinden dolayı da korku içerisindedir. Ey Allah'ım! Dostlarını rızıklandırdığın şeylerle bizleri de rızıklandır. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Ey Rabbimiz! Dünyada da ahirette de bize iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Kur'an Bakara Suresi 201.